Merhabalar dostlar. Almanya'ya taşınalı neredeyse 3 yıl oldu. Artık benim de bir tane pişman mıyım veya geri dönmeyi düşünüyor muyum konulu video çekme vaktim geldi diye düşünüyorum. Pişman mıyım? Neler güzel, neler kötü. Hadi hep birlikte değerlendirelim. Evet dostlar, tam tamına 30 aydır Almanya'dayım. Yani 900 gün. Dile kolay. Pek memnun muyum? Almanya'da yaşamanın iyi ve kötü yönleri neler? Geri dönecek miyim? Öncelikle kitabın ortasından başlayayım. Geri dönmeyi pek düşünmüyorum. Yani buradaki iş durumumla ilgili bir sıkıntı yaşamadığım sürece burada kalmaya devam etmeyi planlıyorum. Bu da pişman değilim demek oluyor, evet. Her şey mükemmel mi? Elbette hayır. O yüzden Almanya'nın Türkiye'ye kıyasla en iyi ve en kötü üç yönünü birlikte inceleyelim. Ondan sonra da aslında iyi olmayıp iyi olduğu söylenen ve bir sonrasında da hep kötülenen ama o kadar da kötü olduğunu düşünmediğim yönlerine geçelim. İyi yönleri. 1. Yaşam kalitesi. Benim için Almanya'nın en büyük artısı yaşam kalitesi. Trafik, stres gibi günlük hayatınızı doğrudan etkileyen konular Türkiye'nin, en azından İstanbul'un çok önünde. Burada trafikte birini öldürme veya öldürülme ihtimaliniz çok daha düşük. İnsanlarla gereksiz gerilim yaşama ihtimaliniz de az. Maalesef Türkiye'de son yıllarda birbirimize saygıyı ve insana değer vermeyi unuttuk. İkincisi hukuk sistemi. Almanya'da göçmen bile olsanız insanlar sizin hukuki haklarınızdan çekiniyor. Mahkemeye vermekte tehdit ettiğinizde birçok sorun hızla çözülebiliyor. İnsanlar ve şirketler hukuk sisteminden hem çekiniyor hem de ona güveniyorlar. Türkiye'de ise biri sizi açıkça dolandırsa bile hakkınızı almak için yıllarca bekleyebiliyorsunuz. Ya da kendi hukukunuzu uygulamak zorunda kalıyorsunuz. Üçüncüsü ekonomi. Türkiye ile Almanya'nın ekonomik durumu kıyas kabul etmez. Yaklaşık 10 yıldır Almanya'ya gidip geliyorum ve son 3 yıldır burada yaşıyorum. İki ülke arasındaki farkın giderek açıldığını üzülerek söyleyebilirim. Türkiye'de kötü kazanan biri değildim. Ama araba, cep telefonu veya kasaptan et alırken bile çekinirdim. Almanya'da ise bu tür harcamaları çok daha rahat yapabiliyorsunuz. Et, tavuk gibi temel gıda maddeleri de gelire oranla çok daha alınabilir durumda. Kötü yönleri. Gelelim kötü yönlerine. Birincisi bence sosyalleşme zorluğu. Almanya'daki en büyük sorun sosyalleşme. Hayat burada 8'de bitiyor gibi yüzeysel yorumlardan bahsetmiyorum. İstanbul'un İstiklal Caddesi'ni Nürnberg'in bir banliyösüyle kıyaslarsanız tabii ki Almanya'da hayat erken bitiyor gibi görünür. Ama burada hareket istiyorsanız Frankfurt'taki bir gece kulübüne gidebilirsiniz mesela. Sorun şu ki insanlar burada fazla sosyalleşmiyor. Türkler bile. Türkiye'deki gibi sıcak dostluklar, sohbetler burada yok. Almanya'nın en kötü yanı bence bu. İkincisi hava durumu. İstanbul'da yılda ortalama 2300 saat güneş varken Frankfurt'ta bu süre 1586 saat. İzmir'de 2900 saat, Berlin'de 1625 saat. Yılın toplam gündüz süresinin yaklaşık 4380 saat olduğunu düşünürsek İstanbul'da %52'sinde yılın, Frankfurt'ta ise sadece %36'sında güneş var. Üstelik buradaki güneşin açısı farklı bilmiyorum ama güneşli günler bile psikolojik olarak güneşliymiş gibi hissettirmiyor. Üçüncüsü bürokrasi. Almanya'da e-devlet sistemi Türkiye'ye kıyasla oldukça geri kalmış durumda. Türkiye'de birçok işlemi saniyeler içinde internetten halledebiliyorken burada hala mektupla haberleşmek zorunda kalabiliyorsunuz. Online bankacılık sistemleri de çok eski. Bizim bankaların 2000'li yıllardaki halini hatırlatıyor bana. Türkiye'de unuttuğumuz mektup, posta pulu, posta kutusu gibi şeyler burada hala günlük hayatın bir parçası. Overrated, yani abartılan yönleri. Bunların dışında bir de iyi olarak övülüp aslında abartıldığı kadar iyi olmayan şeylerden bahsetmek istiyorum. Birincisi eğitim sistemi. Almanya'nın eğitim sistemi çok övülüyor. Güzel yönleri de var ama ciddi bir öğretmen açığı var burada. Özellikle okul öncesi eğitimde çocuğunuza bir yer bulmak çok zor. Bulsanız bile okullar sık sık öğretmen yetersizliği nedeniyle kapanıyor. Bizim kız hala haftanın 5 günü düzenli olarak okula gidemedi. İkincisi güvenlik. Evet, Türkiye'ye kıyasla daha iyi olsa da özellikle düzensiz göç nedeniyle büyük şehirlerde güvenlik sıkıntısı yaşanıyor. Berlin ve Frankfurt gibi şehirlerde hırsızlık, gasp ve vandalizm olayları yaygın. Ben Almanya'ya geldikten bir ay sonra Mayıs'ta bisikletim çalındı mesela. Üçüncüsü ulaşım.
Almanya'nın tren yollarının daha yaygın olduğunu vesaire kabul ediyorum ama Almanya'nın ulaşım sistemi Türkiye'ye göre daha iyi olsa bile abartıldığı kadar da değil. Trenler sık sık rotar yapabiliyor. Otoyollarda sınır yok, doğru. Büyük bir avantaj gibi görünüyor ama çoğu zaman inşaat ve trafik nedeniyle hız yapmak mümkün olmuyor. Underrated, yani haksızlık edilen yönleri. Bir de kötüymüş gibi gösterilen ama benim o kadar da kötü bulmadığım yönlerinden bahsedelim. Birincisi dükkanların erken kapanması ve pazar günleri kapalı olması. Evet, başta garip geliyor, doğru. Ama alışınca kötü bir şey olmadığını fark ediyorsunuz. Çalışanların da dinlenmeye hakkı var. Acil bir ihtiyacınız olursa benzin istasyonları ve kiosklar açık. İki, gurbetçiler. Almancı dediğimiz, yani eski nesil burada doğup büyüyen Türklere karşı özellikle bizim gibi sonradan gelenlerin bir ön yargısı var. Onları biraz aşağılıyorlar diyebilirim ama bu çok gereksiz bir genelleme. Türkiye'de de nasıl her çeşit Türk varsa burada da her çeşit Türk bulabiliyorsunuz. Farklı bir kültürde büyümüş olmalarına rağmen gayet aklı başında Türkler de hiç az değil. 3. İşçiliğin pahalı olması. Burada ustalık gerektiren işler pahalı, evet. Ama bunun sebebi insanların gelir düzeyinin yüksek olması. Yani sizin eve gelen boyacı az kazanıyorsa zaten sizin de kendi işinizde az kazanmanız gerekiyor. Bu yüzden birçok insan kendi işini kendi yapmayı öğreniyor. Ben mesela burada araba tamirinden anlamaya başladım. İşte böyle iyi ve kötü yönleriyle Almanya'daki 3 yıllık deneyimimi sizlerle paylaştım. Peki siz Almanya'ya taşınmayı düşünüyor musunuz? Ya da taşındıysanız memnun musunuz? Yorumlara yazın, diğer arkadaşlarımız da fikirlerinizi okusun. Bir sonraki videoda görüşmek üzere, hoşça kalın.